Milyonluk ordulara sahip bir imparatorluğun kalbine sadece 41 kişiyle dalıp tarihi yerinden oynatabilir miydiniz? Bugün esarete boyun eğmeyen o asil ruhu, Göktürk Şehzadesi Kürşad'ı parmaklarımızın ucunda yeniden canlandırıyoruz. 3D tasarımdan baskısına, titiz boyama sürecinden Vey Nehri kıyısındaki o son nefese kadar. Kürşat'ın ihtilali başlıyor. Hoş geldiniz. Hikayenin fırtınalı gecesine uzanmadan önce bu asil duruşu sıfırdan nasıl şekillendirdiğimize bir göz atalım. İlk olarak dijital masamızın başına geçtik. Tinkercad üzerinde modelimizin kaidesini hazırlayıp üzerine tarihe yön veren o ismi, Kürşad'ın adını altın harflerle yerleştirdik. Tasarım tamamlandıktan sonra modeli katman katman işleyecek olan rehberine yani Creality Print'e gönderdik. Buradaki hassas dilimleme ayarlarımızın ardından sıra işin en keyifli kısmına yani üretimin kalbine geldi. Yazıcımızın tablasında saatler süren o büyüleyici yükseliş, fırtına öncesi sessizlik gibiydi. Ve işte katman katman yükselen o 3D baskı, şimdi masamızda fırçayla buluşmayı bekliyor. Renklerin gücüyle bu efsaneyi canlandırma ve Çin Sarayı'nın duvarlarını sarsan o fırtınalı geceye gitme vakti. İlk fırça darbesiyle hikayemiz başlıyor. Tarih sadece kazananların yazıldığı bir günlük değildir. Bazen tek bir gecede ölüme yürüyenlerin arkalarında bıraktığı o silinmez izdir. O, Türk tarihinin en karanlık çağında gök kubbe çökmüşken parlayan bir bağımsızlık kıvılcımı. Göktürk Şehzadesi Kürşad. Yıl milattan sonra 630. Doğu Göktürk Devleti hem içerideki taht kavgaları hem de Çin'in sinsi politikaları ve kıtlık sebebiyle yıkılmıştı. İlhan esir düşmüş, Tanrı Dağları'nın özgür çocukları için 50 yıl sürecek olan o meşhum esaret dönemi başlamıştı. 100 binden fazla Türk, Çin'in başkenti Chang'an'a yani bugünkü Xi'an şehrine sürülmüş, askeri ve bürokratik kadrolara dağıtılarak asimile edilmeye çalışılıyordu. Türkler için esaret nefessiz kalmak demekti. Çin İmparatoru Taizong, Türk boylarını birbirine kırdırıyor, beylere Çince unvanlar vererek sarayında birer uşak gibi yaşatıyordu. İşte bu beylerden biri de Çinlilerin kayıtlarda Jie Shuai olarak adlandırdığı, asıl adı aşina neslinden gelen Kürşat'tı. Kürşat, Çin saray muhafız alaylarında albay rütbesine kadar yükselmişti. Ama ne ipek kıyafetler ne de Çin sarayının ihtişamı ruhundaki ötüken hasretini dindirmeye yetmiyordu. Esaretin 9. yılına gelindiğinde Chang'an sokaklarında yürüyen Türklerin başı öne eğikti. Kültürlerini unutmaları için zorlanıyorlar, Çin ordusunda ön saflarda ölüme sürükleniyorlardı. Kürşat saray muhafızı olduğu için Çin sarayının her koridorunu, imparatorun her alışkanlığını ezbere biliyordu. Gördüğü manzaralar canını yakıyor, kendi kanından beyler imparatorun önünde diz çöküp eğiliyordu. Kürşat biliyordu ki bir milletin bağımsızlığı ancak kanla geri alınabilirdi. Gizlice güvendiği, esarete baş kaldırmak isteyen Türk yiğitleriyle temas kurmaya başladı. Gece yarısı gizli çadırlarda Chang'an sokaklarının kuytu köşelerinde ant içtiler. Sayıları tam 40 kişiydi. Kürşat ile 41. Planları tek kelimeyle çılgıncaydı. Dönemin süper gücü olan milyonluk ordulara sahip Çin İmparatorluğu'nun kalbine, sarayın tam merkezine dalacaklardı. Amaçları imparatoru öldürmek değil, onu sağ ele geçirmekti.
İmparator Taizong rehin alınacak, karşılığında Çin zindanlarında esir tutulan Türk beyleri serbest bırakılacak ve Çin işgali altındaki Göktürk toprakları geri istenecekti. Eğer imparator bunu kabul ederse Türkler yeniden Ötüken'e dönecekler ve Hakanlık ateşini yeniden yakacaklardı. Planın tek bir şartı vardı: kusursuz bir zamanlama ve mutlak gizlilik. Tarih 13 Mayıs 639. Çin sarayından sızan bilgilere göre İmparator Taizong her akşam yanında küçük bir koruma grubuyla Chang'an sokaklarında halkın arasında dolaşmaya çıkardı. İhtilal bu an üzerine kurulmuştu. İmparator sokakta kıstırılacak ve kaçırılacaktı. Ancak o gün gökyüzü yarıldı. Chang'an şehri asırlardır görmediği büyüklükte bir sağanak yağmur ve fırtınaya teslim oldu. Gök gürültüsü şehri inletirken İmparator saraydan çıkmaktan vazgeçti. Plan daha başlamadan çökmüştü. İşte tam o an tarihin akışının değiştiği andır. İhtilalin açığa çıkması an meselesiydi. Ertelenen her dakika ölüm demekti. Kürşat yağmurun altında atlarının dizginlerini tutan 40 yiğidine baktı. Gözlerinde korkunun zerresi yoktu. Kürşat kılıcını çekti ve o tarihi kararı verdi: İmparator dışarı çıkmıyorsa biz içeri giriyoruz. 41 Türk atlısı gecenin karanlığında bardaktan boşalırcasına yağan yağmurun altında Çin sarayının kapılarına doğru at sürdü. Muhafızlar ne olduğunu anlamadan kapılar kırıldı. Yıldırımların aydınlattığı o dehşet gecesinde saray avlusu bir anda feryatlar ve kılıç şarkılarıyla doldu. 41 kişi binlerce saray muhafızına karşı delirmiş gibi çarpışıyordu. Kürşat önde, çerileri arkada, sarayın iç koridorlarına kadar ilerlediler. Çin yıllıkları o gece saray muhafızlarının uğradığı bozgunu ve korkuyu "gökyüzünden askerler indi sandık" diyerek hayretle anlatır. Çarpışma saatlerce sürdü. 41 yiğit yüzlerce Çin askerini saf dışı bıraktı. Ancak dalga dalga gelen destek kuvvetlerinin ardı arkası kesilmiyordu. İmparatorun odasına ramak kalmıştı ki saray alarmı verildi ve binlerce kişilik asıl ordu saraya ulaştı. Kürşat, imparatoru sağ ele geçirmenin artık imkansız olduğunu anladı. Amaç ölmek değil, bu kutsal başkaldırıyı dışarıdaki Türk boylarına duyurmaktı. Kürşad'ın emriyle hayatta kalan yiğitler sarayın ahırından aldıkları atlarla arkalarındaki kuşatmayı yararak şehirden kaçmayı başardılar. Hedefleri kuzeydeki Ötüken topraklarına doğru kaçmaktı. Ancak kader o gece Türklerin yanında değildi. Şehir dışındaki Vey Nehri'ne geldiklerinde fırtına nehri coşturmuş, köprüleri yıkmıştı. Nehir geçilmez bir duvara dönüşmüştü. Arkalarından ise binlerce kişilik Çin süvari birliği geliyordu. Kaçacak yer, sığınacak siper kalmamıştı. Kürşat ve geriye kalan bir avuç çerisi atlarının yüzünü peşlerinden gelen devasa orduya döndürdüler. Vey Nehri'nin kıyısında, yağmurun altında son bir kez baktılar. Teslim olmak bir Türk şehzadesine ve onun çerilerine yakışmazdı. Kılıçlarını son kez göğe kaldırdılar ve ölümün üzerine son kez atlarını sürdüler. Orada nehrin kıyısında her biri onlarca ok ve kılıç darbesi alarak son nefeslerine kadar çarpışarak şehit düştüler. Çin kaynakları Kürşad'ın cansız bedeninin bile elindeki kılıcı bırakmadığını yazar. Kürşat ve arkadaşları o gece fiziken fani dünyaya veda ettiler. Çin İmparatoru ertesi gün sarayındaki kan izlerini temizletirken derin bir nefes alacağını sanıyordu. Ama yanılıyordu. Kürşad'ın ve 40 çerisinin cesetleri Vey Nehri kıyısında soğurken Chang'an sokaklarındaki ve bozkırlardaki tüm Türklerin yüreğinde bir yangın başladı. O gece 41 Türk yiğidi ölmüştü ama Türkler esir edilemez fikri yeniden dirilmişti. Çin sarayının yıkılamaz denilen duvarlarının 41 kişiyle bile sarsılabileceğini tüm dünya görmüştü.
Bu ihtilal girişiminden o kadar korktular ki Çin İmparatoru şehirdeki tüm Türkleri başkentten uzaklaştırmak ve onlara özellik benzeri haklar vermek zorunda kaldı. Kürşad'ın yaktığı o feda ateşi tam 43 yıl boyunca elden ele aktarıldı. Ve nihayet Kutluk Kağan önderliğinde ayağa kalkan Türkler 2. Göktürk Devleti'ni kurarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bugün masamın üzerinde duran bu Kürşad figürüne boyamla son dokunuşları yaparken aslında sadece bir tarihi karakteri canlandırmıyorum. Bu yeşil kaftan, bu asil duruş, bu göğe uzanan mızrak ve altındaki o kurt başlı kaya. Esarete boyun eğmeyen, ya istiklal ya ölüm diyen o sarsılmaz Türk ruhunun ta kendisidir. Kürşad'ın ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bir sonraki tarihi figür ve modelleme projemizde görüşmek üzere. Esen kalın.